Ben Shiba'ya girince herhalde harbiden bir şeyler oluyor. Bir potansiyeli geliyor. Demek istemiyorum, böyle şeyler demek istemiyorum. Gece ben de uyumadım. Yüzüm gözüm şiş. Dün mesela anlattığım gibi ikiye katlayabilir. Bu seviyeye kırarsa abi, 15 seviyesini kırarsa gerçekten hani buradan ikiye katlayabilir. Şu anda da vereceğim seviyeler. Bakın görün. Tarihler çok önemli. 7'siyle 25'i söylüyorum. Direkt ben her şeyi söylüyorum. Böyle uzatmıyorum. Böyle yavaş yavaş anlatmıyorum. Gerçekten önünde bir potansiyel var. Ve şunu söylemek istiyorum. Hani bu potansiyelini vesaire vesaire, gelin hepsini konuşalım. Bunlara değinelim. Bak, inanılmaz konular. Birine cayarsan bir daha beni izleme. Ben izleme meraklısı şey falan değilim. Harbiden değilim. Ben ne varsa portföyümde hepsini, zaten ben hepsini gösteriyorum. Vallahi billahi gösteriyorum. Bak, şunu söylemek istiyorum. Bu arada elimdeki adetin de fazla olduğunu size söyleyebilirim. Bunu merak eden, ya bizim Türk milleti bunu merak eder. Ben o yüzden söylüyorum. Bakın, şunu söylemek istiyorum. Şimdi 23 seviyesi bizim için önemli. Yani şu anda saat 2'de bu videoyu çekiyorum. Ee, Bir saat 3 olduğu zaman 4 saatlik bir kapanış geliyor, tamam mı? Bu abi 23'ün üzerine kapatırsak ben artık güven senaryosunu başlatıyorum ve satmayı da düşünmüyorum. Bak, şunun aynısını görüyor musunuz? Şimdi bir tane kalem bulmak istiyorum. Bir tane kalem. Şununla mesela çizeyim. Tamam mı? Şunun aynısını, bak harbiden heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Şu an heyecanımı belli etmek istemiyorum. Heyecanımı belli ettiğim zaman bambaşka şeyler oluyor. Ama uzatmadan herkes bilgilensin. Ben de biraz heyecanımı belli etmek istemiyorum. Çünkü bazı şeyler oluyor. E, Bakın, her neyse. Şunun aynı senaryo olabilir. Şunun aynısı olabilir. En azından 4 saati beklemek lazım. Saat 3'ü beklemek lazım. Şu anda hiçbir haber yok. Satış'ın bahsettiği bir şey yok. Bakın, burada güvenlik senaryoları zamanla alakalı vardı. Bu bize bir nevi ödeme yönteminden sonra güvenlikle alakalı büyük bir, yani bir imza attı. Gerçekten bizi mutlu eden bir şey. Demek istediğim, destek direnç bu. Şu anda 11. sıralamadayız. Bütün mimlerin hepsi yükseliyor. Evet. Ama Shiba ATH'ını fazla bir şekilde aştı. 8.000 seviyelerine kadar geldi. Değil mi? Bu seviyelere kadar geldi. Yani önünde ne var ne yok, eskiye bakarsak biliriz abi. Değil mi? Bak, eskiyi oynarsak ETF'de BlackRock'tan bahsedelim. Diğerlerinden bahsedelim. Hepsinden bahsedelim. ETF'e karşıydı, o olmaz bu olmaz. Şu anda bütün güzel senaryolar var. Yani demek istedim, gelin geçmiş konuşalım. Bak, geçmişi de konuşalım. Haberlerimize de bakalım. Yani baktığımız zaman e, benim en güvendiğim band 32 bandından sonra, bak gerçekten ben düşünemiyorum, hayal edemiyorum, bak dolar paritesine baktığım zaman. Gerçekten o benim, gerçekten içerideyken hedefim o. Nihai hedefim benim 32'den sonra acaba ne olacak, böyle beni çıldırtacak. Şu anda mimlerin hepsi gerçekten yükseliyor. 4 kat 10 Floki inanılmaz yükselmiş mesela. Ben Floki'yi de görüyordum ama bak, Floki'den bahsetmedim, ben Pepe'den bahsettim. Pepe'yi ben hep yüzlü seviyelerine alınması gerektiğini bahsetmiştim. Ve şu anda Shib'in de mesela Bone'den de Lis'ten de bunların hepsinin atak yapacağı şeyler var. Shibarium'un mesela bu yakın portalları var. Bunu zaten bahsede bizim var ya, dilimizde harbi, yani öyle. Geldiği zaman, her şey böyle sonuçlandığı zaman bunları dile getireceğim ama tarih verelim, destek, direnç bilelim, bizim için yeterli abi. Bak, videonun başında demiyorum videoyu beğenin, ama bak harbiden algoritma için diyorum. Bayağıdır video çekmiyorum ya, yoksa izlenme patlaması yaşarız burada. Bak, neler neler söyleyeceğiz, gerçekten neler neler söyleyecek. Bak, dün dedim ya, iki katına gelebilir abi, bu seviyeyi kırsın, iki katına gerçekten gelebilir. Çünkü önümüzü biliyoruz abi, desteği direnci biliyoruz, ne olduğunu biliyoruz. Bak, şunu uzat bir hal kalırız gerçekten. Bak, 4 saat uzat bir hal kalırız. Bak, haftalığa baktığım zaman abi zaten anca gözüküyor. Anladınız mı? Bak, haftalığa baktığım zaman, bak şurası, yani nereye kadar, bak şurasını görüyorsunuz değil mi? Bak, kalemle çizmek istemiyorum. Direkt ben hızlı hızlı anlatacağım. Bak, bizim için önemli. Gerçekten önemli. Bu 23 bandını böyle hani kırması bizim için gerçekten önemli. Şu an saat 3'ü beklemek daha mantıklı. Şu anda e, hacim içeri çok fazla girdiği için, 1 milyarlık hacim çok büyük bir şey. Marketi her an kavurabilecek bir proje. Gerçekten de. Marketi her an kavurabilir. Bak, 7'sine kadar olumsuz bir şey anlatmayı düşünmüyorum. 7'sine kadar. 7'sine bir girelim. 6'sında zaten bahsedeceğim. Ha, bu gece olaylardan da bahsederiz. Abone olun kanala. Gerçekten güzel şeyler paylaşıyoruz. Bak, öyle bir şey ki abi. Bak, ben 2021'de Ekim ayında ne olacağını, Kasım ayında ne olacağını, hepsini gerçekten anlattım. Tane tane hepsini anlattım. Ne olacak, ne bitecek. Evet, volatil bir piyasa, ne olacağı harbiden belli değil. Gerçekten belli değil. Kestirebildiğimiz kadar anlatıyoruz. Geçmişte ne olmuş, ne bitmiş, onları anlatıyoruz. Bak, asıl mesele o değil.
Şimdi bu önümüzdeki 7'si, bunları da gelin konuşalım. 7'sinde ne oluyor, 25'inde ne oluyor? Bu mahkeme olayları vesaire vesaire, önümüzdeki halving var. Şu enflasyondan dolayı geleceği kazandırmayacaklar gibi geliyor. Gerçekten de. Yani neden kazandırmayacaklar? Bak, e, gerçekten hani bir şey olarak, hani sanal para olaraktan diyeyim, enflasyon inanılmaz yüksek. Bu yüzden e, asıl önemli olan, olaylar bir gelsin, tarihler gelsin de asıl önemli olan bu enflasyonda nasıl böyle mücadele edeceğimiz, para nasıl içeri akacak, değil mi? Dışarıdan oyuncular kimler, kimler böyle daha büyük yatırımlar yapacak, onları böyle bakıp onları böyle incelememiz lazım. Şu anda çok fazla insanın, çok fazla kitlenin içeride olduğunu görebilirsiniz. Bakın yavaş yavaş, bak bunlar hepsi böyle izleyin, edin, eğlenceli şeylerdir. 7'sine kadar bunları izleyin. Gece anlatayım. Zaten bir önceki videoda anlattım. 7'sinden olacak, 25'inden olacak, mahkemeden, mahkeme olaylarından vesaire vesaire hepsinden anlattım. Bakın şu anda market cap'e baktığımız zaman 11. sıralamadayız ve piyasa değeri inanılmaz şekilde artmış. %78, büyük bir rakam, inanılmaz bir rakam. Bu şu anda hacim katmış. %247'lik bir hacim kazanmış. Olaylara şu anda şöyle bakmak lazım. Bu potansiyel bu kadar yüksekken e, şimdi her an bir şibaryum gelebilir, değil mi? Her an, bu sene her an dediysem gerçekten kısa vade düşünmemek lazım. Kısa vade düşündüğümüz zaman şu anda Bitcoin'in 70 bin dolara gelsin, 80 bin dolara gelsin bizim için gerçekten önemli değil. Şu anda olması gereken bir boğa dönemin aslında içindeyiz. Neden içindeyiz? Bitcoin durağan bir şekilde olacak ki altlara para girecek. Dominans şu anda yavaş yavaş düşüyor. Altlara gerçekten para giriyor. Bu inanılmaz güzel. Şu anda meme coinler yükselişte. Abi çok şey değil şu anda olaylar. Devam yükselecek bir olay değil. 7'sine bakmak lazım. 7'sinde iyiyse piyasada evet devam gelecek. Sonra devam gelecek. 25'inden sonra yani içinde bir problem yaşamazsak, bir şey çıkmazsa çok devamı gelecek. ETF'ler şu anda güzel. Yani 5 milyara doğru giden bir hacmi var. Şu anda hacim nasıl artar ve fiyatlanmalar nasıl artar diye soracak olursanız, Satoshi'nin küçük çaplı bir tweetleri oluyor. Dün gece bir tweet attı. Şu anda herhalde silmiş o tweet. Buna baktım, bunu gösterecektim size hatta. Dün gece bir tane tweet attı, onu silindi. Kaçlardaydı? 17'lerde, 18'lerdeydi. Onun sonra 22'lere geldi. Demek istediğim bu. Atacağı tweetler çok önemli. Şu anda bu tweet bizim için çok önemli. Şu anda önünde tekrardan gelecek olan e, şeyler olacak. Neden söylüyorum bunu? Neydi onun adı? Ship, neydi o, gemi bir gemi, anladın mı? Partnerlik ship. Bu gemi de partnerlikler olacak. Gerçekten de. Yani partnerlikler bizim için önemli. Güvenlikler önemli, şifrelemeler önemli vesaire vesaire. Bunlar bizim için önemli. Daha önceden bak, bunu artık dile getirmeyeceğim, tamam mı? Bu artık son. Daha önceden ödeme yöntemleri, hep ödeme yöntemleri vardı. 500 tane ödeme yöntemi. Onunla ödeme yöntemi, bununla ödeme yöntemi yapmak için artık böyle imzalar veriliyordu. Onu bir geçtik artık. O ödeme yöntemlerine geçtik. Daha ne kadar yapsın demek istiyorum. Abi kötü senaryolar olursa da buradayım. Bak, tarihlerden bahsettim vesaire vesaire. Dünkü olaylardan bahsettik zaten. Daha üzerine konuşmak istemiyorum. Zaten anlattığım hepsi doğru olduğunu artık böyle çoğu insan %100'ü anladığı zaman, böyle tek anladığı zaman artık ben bunu kanıtlamama da gerek kalmayacak ve bunları tek tek anlatacağım size. Yani demek istediklerim bunlar. Şu anda sadece bunları beklesek bile bizim için yeterli. Harbiden yeterli. Yani başka bir senaryoyu düşünmeye, kafaya yormaya gerek yok. Şu anda sadece önümüzdeki senaryolar bu şekilde. Herhangi bir kötü bir senaryo olursa şayet sizlerin karşısına tekrardan geleceğim. Demek istediğim bunlar. Bak, videoyu beğenin diyorum ama algoritma için, gerçekten daha fazla insana, daha fazla kitleye duyurmak için söylüyorum bunu. Hiç bu başka bir kötü bir şeyim yok. Niye olsun zaten? Bunu niye söylüyorum?